Hocam nasılsın? İyiyim sağ ol Sibel'cim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Bir hafta tatil yaptın. Sende enerji yüksek, bizde düşük ama. Yoruldu. Duysa size. Amin. En kısa. Hocam bugün biz bişektomiden bahsedeceğiz. Son dönemde çok popülerleşti zaten. Bugün de onu konuşalım. Hem hastalardan gelen sorular hem... Tamam olur. Bişektomi konuşacağız bugün. Hocam şimdi bişektomi nedir? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Nasıl yapılır? Şimdi bişektomi hiç kimse anlamadı şu anda. Evet. Yani mesela bilgisi olmayan kimse anlamadı. Bişektomi ne? Tamamen tıbbi bir terim yani. Yanağı özellikle tombul olan hastalarda, yanağının tombulluğundan şikayetçiyse hani elmacık kemik yok. Buradan böyle başlayan bir yanak var kocaman. Çene kemiği yok, elmacık kemik yok, avurtlarımız yok. Bu hastalarda bizim avurtları çıkartmak için yaptığımız işlemi bişektomi deniyor. Cerrahi olarak yapılan işlemi. Bana da yapılabilir evet. Nasıl yapıyoruz peki biz bunu? İkinci sorum bu olacaktı muhtemelen. Ağız içindeki o fazla yağ aldığımız zaman, buradaki o bombeliğin ortasındaki yağ aldığımız zaman elmacık kemikler ortaya çıkıyor, çene kemiği ortaya çıkıyor. Yüzü şekillenmiş oluyor hastamızın. Yani o ay yüzlü ifadeden kurtulmuş oluyor. Kimileri ay yüzlü sever. Bunlar yaptırmak zorunda değil. Bu tamamen estetik bir ameliyat. Kimileri de elmacık kemiği, çene kemiği, jawline, işte her hatlar belli olsun diye yapılan işlemlerden bir tanesi. Cerrahi işlemlerden bir tanesi. Ağız içinden yaklaşık 1 santimlik bir kesi yapıyoruz. Oradan o yağı alıyoruz. Aldığımız zaman elmacık kemikler ve çene ortaya çıkmış oluyor. Avurtlarımız ortaya çıkmış oluyor. Yani kocaman bir yanak 3'e ayrılıyor. Genel anesteziyle mi yoksa lokal anestezi? Hastanın tercihine bağlı. Lokalle de yapılabilecek bir işlem. Hastanede kalmak gerekiyor mu peki? Lokal anesteziyle yapılırsa gerek yok ama genel anestezi yapıldığı takdirde anesteziden dolayı bir gece kalmasını istiyorum ben. Biraz iyileşme sürecinden de bahsedebilir misiniz? Çok önemli. Biz 1 santim ağız içinden kesi yaptık ama ağız içi çok enfekte bir yerdir aslında. Mikrop kapmasın diye mutlaka ameliyat sonrası dönemde antibiyotik, ağrı kesici veriyoruz. Gargarasını yapmasını istiyoruz. İlk 1 hafta özellikle sıvı gıdalarla beslenmesini istiyoruz. Çünkü ağzının içindeki o yara yerlerinden bir besin artı içeriye kaçmasın, orada mikrop yapmasın diye. Daha sonra ilk başta şişlik oluyor tabii. O hemen biz yağ alınca vücut orayı hemen tekrar sıvıyla dolduruyor. Etkisini tam göremeyebiliyor hastalar. Ne zaman o sıvılar çekilmeye başlar o zaman etkisi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da yaklaşık 3 ila 6 ay sonra oluyor. Peki hocam çok günlük hayattan koparan bir ameliyat. Yok değil. Yani çalışan Çok rahat. hastalarımız istiyor. Yaptırıp gidebilir. Yani lokalle yaptırıp gidip çalışabilir. Peki kalıcı bir işlem mi bu işlem? Yani daha sonrasında en çok hastalarımız sorduğu sorulardan biri de bu tekrar o bölgede yağlanma Olmaz. Çünkü oradaki yağ hücrelerini aldığımız için orada bir daha yağlanma olmaz. İstese de eskisi gibi bir yanağı olamaz. Öyle düşünsün hastalar olmadan önce. Geri dönüşsüz bir işlem. Hocam peki riskleri var mı bu? Tabii her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatın da riskleri var tabii ki. Ağız içindeki yaralarda açılma olabilir, enfeksiyon olabilir, içeride kan birikintisi olabilir. Cerrahi anında yüze gelen sinirler hasar görürse kısmi veya kalıcı buradaki kasları oynatamama durumu olabilir. Bunlar hiç başımıza gelmesini istemediğimiz, çok şükür gelmedi, gelmesini istemediğimiz komplikasyonlardır. Tabii ki yani çok da basit, yapılması basit ama o basit denilen o yarım saatlik o dönemde olabilecek şeyler riskli tabii ki. Yine de her cerrahi gibi bişektomi ameliyatında riskleri var. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ameliyat, kısa bilgilendirme. İnşallah faydalı olur. Bişektomiyi en azından öğrenmiş oldum. Yanak inceltme. Hocam ben uygun değilim. Yok, sana olmaz. Ben teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın.